Merhaba arkadaşlar ve Örgü Sepetim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bugün sizlere baykuşlu yeleğe alternatif olarak yapılabilecek ayıcıklı yelek modelimle geldim. E, Gerçekten çok güzel bir model. Sonradan tığ işi yapılan ayıcıklardan farklı olarak örerken yapabileceğiniz bir ayıcık modeli arkadaşlar bu. Ayaklarımız var. Kollarımız, kulaklarımız tamamen şişle yapılan bir model arkadaşlar. Sadece gözlerimiz için sonradan rokoko işlemiyle göz çalışması yaptım. Ama onun içinde amigurumi gözler veya küçük siyah inci düğmeler kullanabilirsiniz. 2 tane de fiyonga ihtiyacımız var. 4 tane de düğmemiz mevcut. Model hem kız hem erkek bebekler için arkadaşlar. Ben pembe çalıştım ama siz mavi de ya da herhangi bir renk, siyah falan, lacivert bu şekilde modelimi uygulayabilirsiniz. Ben pembe olarak çalıştım. Kız bebeklerimiz için anlattım. Erkek bebeklerimiz için yapacak olanlar ilikleri sağ önümüzde açmanız gerekiyor. Kız bebekler için yaptığımız için ben sol önden açtım. Tek farkı o olacak. Bir de düğmelerinizin ve papyonunuzun rengini değiştirirseniz erkek bebeklerimize de uygun hale getirebilirsiniz modelimizi. Modelimiz 1 yaşa uygun olarak çalışıldı. İp olarak Nako Elite Baby beyaz kullandım. Şiş numaram 4 numara. Elinizin sıkılığına veya gevşekliğine göre 3,5 4,5 kullanabilirsiniz. Herhangi bir beyaz iple modelimi yapabilirsiniz. Ben Nako Elite Baby tercih ettim. O ipin dokusunu çok beğendiğim için o iple yapmak istedim. Modelimizin ayıcıklarının ayaklarını, kollarını ve kulaklarını yapabilmek için çorap şişine ihtiyacımız var arkadaşlar. Çorap şişiyle bu işlemleri yaptım. Onun için elinizde 3,5 numara veya 4 numara çorap şişiniz varsa ki 3,5 numara daha iyi olur. 3,5 numara çorap şişiyle rahatlıkla modelimi yapabilirsiniz. Modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun diye yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok memnun olurum. Modelimi beğendiyseniz arkadaşlar hadi hep beraber yapımına geçelim. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Evet arkadaşlar, yeleğimizin önü için şişime 32 tane ilmek attım ve 32 tane ilmeğimizi ben baştaki ilmeği örerek alıyorum. O yüzden onu ve sondaki ilmeğimi saymadan 2 düz 2 ters lastik yapacağım. Birinci ilmeğimi ben ters örgü olarak ördüm. Kenar hattın düzgün çıkması için. Daha sonra 1 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Lastikle başladık. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, en son 2 düzle tamamladım. Kenar ilmeğimi dikişe bırakıyorum. İlikli tarafı örüyoruz arkadaşlar. Bunu dikişe bıraktım. Onun için onu da ben ilk ilmeği örerek aldığım için son ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzümde yine ilk ilmeğimi ters örgü olarak ördüm ve artık düzleri düz
tersleri ters olarak yaparak ikinci sıramı lastik olarak tamamlıyorum. Arkadaşlar şu an ikinci sıramızı yapıyoruz ve 10 sıramız olana kadar 10 sıra olana kadar bu şekilde 2 düz 2 ters lastiğimizi yapacağız. 10 sıranın sonunda bir ilik açacağız. Ve o şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben de 2 düz 2 ters lastiğimi 10 sıraya tamamlayayım. Ondan sonra hem model kurulumuyla hem de ilik açımıyla geliyorum. Evet, toplam 10 sıra boyunca 2 düz 2 ters lastiğimi yaptım. Şimdi arkadaşlar ön patımı ayırarak bir de Selanik kat yapacağız. Bunun için 1 2 3 4 5 ve 6 adet ilmeğimi ördüm. İpimi öne aldım. Bir adet tersimi yaptım. Bu bizim Selanik yapacağımız ilmeğimiz. Kalan ilmekleri düz olarak örüyoruz. Yine son ilmeğimi örmeden aldım. Siz örerek alıyorsanız alıştığınız yöntemden vazgeçmeyin. Arka yüzüme geçtim. İlikli tarafı çalışıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 adet ilmeğimi arkadaşlar arka yüzümden de düz olarak örerek ön yüzden düz arka yüzden de düz olarak ördüğüm için bir diş haroşa elde etmiş oldum. Baştan 7. ilmeğime geldim. Şimdi yalancı Selanik yapacağız. Bunun için şu ilmeği örmeyeceğiz. Hemen dibinde bakın şuraya düz örgünün içine batarak örüyorum ve ilmeğimi bırakıyorum. Bu bizim Selanik hattımız olacak. Kalan ilmekleri de şimdi bir arkadaşlar ilik açayım burada. Daha bir neyse ön yüzde açalım. Evet. Ön patımız 6 ilmekten oluşuyor. 6 ilmekten sonra bir tane Selanik. Kalanları da haroşa olarak devam edecek. Şimdi bir ilik açalım. Burası bizim ilikli tarafımız. Ben kız çocuklar için çalışıyorum. Kız bebekler için. Erkek bebekler için çalışıyorsanız diğer önümüzde ilik açmanız gerekiyor. 1 2 3 adet ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım. Bir tane daha ördüm. 6 ilmeğimi tamamlamış oldum. Yine 7. ilmeğimi ön yüzümde ters örgü olarak örüyorum. Bu yeleğimizin sonuna kadar bu 7. ilmeğimiz ters örgü olarak ön yüzümüzden örülecek. Arka yüzümüzden de Selanik olarak yapılacak arkadaşlar. Şimdi yine sıra sonuna kadar gidiyoruz. Haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzden düz, arka yüzden de düz olarak örerek haroşa elde edeceğiz.
Evet. Ön yüzden bütün ilmeklerimizi haroşa olarak ördüm. Arka yüzden de aynı şekilde yapacağım. Şimdi sıra başındaki 7. ilmeğe kadar haroşa olarak örelim. 7. ilmekte yine o Selanik'in alınışını tekrar göstereyim. Ve ne yapacağımızı anlatayım. Ayıcık figürümüzün kurulumuyla devam edeceğiz. Evet, baştaki 7. ilmeğe kadar geldim. Yine bu ilmeğimizi bu şekilde değil, ilmeğimizi örmüyoruz. İlmeğimizin dibindeki düz örgünün içine batarak örüyorum ve ilmeği bırakıyorum. Kalan 6 adet ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. İlk iliğimizi açtık. Evet. İliğimizi açtık. Selanik hattımızı devam ettiriyoruz. Arkadaşlar 2 diş haroşa daha yapacağız. 2 diş haroşayı yaptıktan sonra ayıcığımızın kurulumunu başlayacağız. Baştaki 7. ilmeğimizi Selanik olarak yapmaya devam edelim. Geri kalanlar zaten haroşa olarak örülecek. Ön yüzden düz, arka yüzden de düz olarak örüyoruz. Bu şekilde haroşa oluşturuyorum ben. Ama önden ters, arkadan da ters olarak örerek de haroşa oluşturan arkadaşlar var. O şekilde de yapabilirsiniz haroşanızı. Yeter ki haroşa olarak örün modelimizi. Şimdi 2 diş daha haroşamızı yapalım. Ondan sonra arkadaşlar ayıcığın kurulumuyla geliyorum. Evet, 4 diş haroşa boyunca ördüm. Şimdi ayıcığımızın kurulumuna başlıyoruz. Baştaki ön patımız ve Selanik'imiz aynı şekilde yapılmaya devam edecek. 2, 3, 4, 5 ve 6 adet haroşamı ördüm. Bir tane tersimi ördüm ve 5 ilmek haroşa yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmekten sonra bu 5 ilmeğimiz haroşa olarak örülecek. 12 ilmek bizim model kurulumu için gerekli olan ilmek sayımız. Bu 12 ilmeğimizi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 adet düzümden sonra burada 8 ilmek haroşam kaldı. 8 ilmeği de yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Daha sonra arka yüzüme geçiyorum. Arka yüzümde 8 ilmek haroşa yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek haroşadan sonra 12 adet tersimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 adet tersten sonra 5 adet haroşamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 haroşadan sonra yine alttaki düz örgünün içine batarak Selanik'imi yapıyorum. Ve 6 adet haroşamı yaparak modelimizin ayıcık kurulumunu başlatmış oldum. Şimdi bacaklarını yapacağız beraber. Şimdi yine 6 adet haroşamı ve 1 adet Selanik'imin tersini yapacağım. 4, 5, 6, 1 adet tersimi yapıyorum. Ve 5 adet haroşamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adet haroşadan sonra şişimi uzattım. Ve çorap şişimi alıyorum.
Çorap şişimin numarası 3,5 numara ama elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Çorap şişimle 3 ilmek öreceğim ve 3 ilmekten sonra 1 2 ve 3 ilmeğimi ördüm. Kalan ilmekleri tutuyorum. Bu tarafı da böyle aldım ve arka yüzümü örmeden şişimin ucuna getirdim ve diğer çorap şişimi aldım. Kordon yapıyoruz arkadaşlar. Kordon yapar gibi tekrar 3 ilmeğimi örüyorum. 1 2 ve 3. İkinci sıramızı yaptık. Tekrar başa doğru ittiriyorum. 3 ilmeği örüyorum. 1 2 ve 3. Bu bizim 3. sıramızdı. Tekrar başa doğru geldim. 4. sıramı örüyorum. 1 2 ve 3. 4. sıramı tamamladım. Tekrar başa aldım. Tekrar 3 ilmeğimi örüyorum. 5. sıramı tamamladım. Tekrar başa aldım. Tekrar 1 2 ve 3 ilmeğimi ördüm. Şu an 6. sıramı yaptım. Bakın şu şekilde bir bacak olacak bu. 6.'yı yaptım. Tekrar 1 2 ve 3 ilmeğimi ördüm. 7. sıramı yaptım. 8. sıramızı da yapalım. Bir bakalım. 1 2 ve 3. Şu an 8. sıramızı tamamladık. Bakın şöyle bir ayak. Bence bu ayak için gayet yeterli bir ilmek sayısı şu şekilde duracak. İsterseniz yine çok da uzun olmasını istemiyorum. Kötü bir görüntü olmaması için 8 ilmek bence yeterli. İpimiz yani 8 sıra ördük. İpimiz bu tarafta olduğu için şimdi şişlerimizi olduğumuz yere geri alıyoruz. Ve bu 3 adet ilmeğin ipi bu tarafta olduğu için örülmüş olarak kabul ettiğimizden örülmüş ilmekler bu tarafta olduğu için bunları bu ilmeğime, bu şişime alıyorum. Ve örmeye devam ediyorum. 6 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın bacağımız buraya monte olmuş oldu. 6 ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar 6 ilmekten sonra kalan 3 adet düzümün 12 ilmekti. 3'ünü kullandım. 6'sını ördüm. 3 ilmek düzüm kaldı. Bu 3 ilmek düzümü de yine 8 sıra boyunca kordon yapar gibi öreceğim. Bu bizim birinci sıramız. 1 tekrar bu 2 tekrar başa aldım. Arka yüzünü örmüyorum. 2 1 2 ve 3. Üçüncü sıramızı tamamladım. Tekrar dördüncü sıramı tamamladım. Beşinci sıramı tamamladım. Arka yüzümü örmüyorum. Altıncı sıramı tamamladım.
7. sıramı tamamladım ve son kez bacaklarım için yapıyorum. 1 2 ve 3. 8 sıramı örmüş oldum. Ve yine bu şişlerimi yerine alıyorum. Evet. Örülmüş ilmeklerim bu tarafta olduğu için bütün ilmekleri sağdaki şişime alıyorum. Bu 3 ilmeğime ön tarafa doğru ittiriyorum bacağımı. İp arkada kaldı. Bir saniye. Evet. 3 ilmeğimi taktım. Ve kalan 8 ilmeğimi de örerek, haroşa olarak örerek devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın 2 tane bacağımız oluşmuş oldu. Şimdi arka yüzümüzdeyiz. Yine baştaki 8 ilmeğimizi haroşa olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmek haroşadan sonra kalan bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. 1 2 3 biraz sıkarak alın arkadaşlar burayı. 4 5 6 7 8 9 yine sıkarak alın. 10 11 ve 12. Elinizi sıkın. Hala sıkmaya devam edin. Şu an 5 adet haroşomuzu yapıyorum. 1, bu kısımdan sonra sıkmanıza gerek yok. 2 3 4 ve 5. Selanik'imi de yapıyorum. Ve son 6 adet haroşomu da yapıyorum. Şu an bacaklarımızı yapmış olduk. Evet. Bakın. Bu bizim ayıcığımızın bacakları olmuş oldu. Şimdi bacaklarımızın görüntüsünü düzelteceğiz. Ayıcığımıza, sanki ayıcığımıza aitmiş gibi bir görüntü yapacağız. 3 4 5 ve 6 adet haroşomu ördüm. 1 adet tersimi yaptım. Ve 5 adet haroşomu da yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bir saç örgüsü burgu işlemi yapacağız. Bunun için 3 3 6 adet ilmeğimiz burada. Sağ taraftaki 3 adet ilmeğimizi arka taraftan, sol taraftaki 3 adet ilmeğimizi ön taraftan vuracağız. Yani şu şekilde. Şimdi şöyle yapalım. Şu an bu ilmekler kaçabilir. Şu 3 adet ilmeğimi tuttum, arka tarafa aldım arkadaşlar. Bu 3 adet ilmeğimi ön taraftan şişime, sağdaki şişime alıyorum. 1 2 ve 3. Sağ taraftan aldım. Tığımdaki ilmekleri de arka taraftan soldaki şişime alıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar bu ilmekleri de yerine takarak yerine taktım ve örüyorum. Düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi kalan 6 adet düzüme de aynı işlemi yapacağım. Şimdi bu sefer buradaki 3 tane ilmeğimize aynı işlemi yapacağım. Yani şu şekilde. Şimdi 3 tane ilmeği bıraktım.
Bu 3 tane ilmeği arka taraftan aldım. Bu 3 tane ilmeği de ön taraftan aldım. Şu şekilde tekrar yerine takıyorum. Bunu da örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 adet ilmeğimi de ördüm. Kalan 8 adet ilmeğimi de örerek tamamlıyorum. Şimdi bacağımızı da yapmış olduk. Alt kısımda. Şimdi görüntüsüne bakacağız. Arka yüzümüzden de bir örelim. Şimdi arka yüzümüzden de yine baştaki 8 adet haroşomu yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğimi haroşa yaptım. 12 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Kalan 5 ilmeğimi haroşa yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 selanikimi yapıyorum dibine batarak ve 6 adet haroşomu da yaparak tamamlıyorum. Evet. Bir bakalım son görüntüsüne. Bakın şu an görüntümüz şu şekilde. Bacaklarımızı da yapmış olduk. Bakın bacaklarımız burada ve bacak çıkıntılarımızı da yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar hiçbir işlem yapmadan 2 sıramızı ördük zaten. 10 sıra daha sadece ortadaki 12 tane ilmeğimizi önden düz arkadan ters örüyoruz. Kalan ilmekleri haroşo selanikimizde selanik olarak yaparak 10 sıra boyunca öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 sıra yapmışız. İlikten itibaren 9 diş haroşoda 9 haroşoda 1 iliğimizi açacağız. Şu an 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 tanesini örmüşüz. 3 tane daha haroşo yaptıktan sonra ikinci iliğimizi açacağız. Yani şimdi 10 sırayı örerken ikinci iliğimizi de açmamız gerekiyor. Onun için 9 tane haroşoyu sayın arkadaşlar. Ondan sonra ikinci iliğimizi de açalım. 10 sıra boyunca bu şekilde örelim. Ondan sonra kollarımızı yapmak üzere tekrar geleceğim. Evet, burguyu yaptığım yerden itibaren 12 sıra boyunca ördüm. Şimdi tekrar kollarımızı yapacağız. İliğimi açtım arkadaşlar. İliğimden sonra 2 diş haroşa ördüm. Buna denk geldi. Şimdi tekrar ayıcığımızın olduğu yere kadar örerek gidiyorum. Selanikimi yapıyorum. 5 adet haroşomu da örerek ayıcığıma gelmiş oluyorum. Evet. Geldim. Yine şişimi uzattım. Çorap şişimi aldım. 3 ilmeği örüyorum. Yine 3 ilmekten yapıyoruz. 1 2 ve 3'ünü ördüm. Bunu da uzatıyorum. Kolumuzu bacağımızdan biraz daha uzun yapacağız. Bacağımızı 8 sıra boyunca yapmıştık. Bunu da 12 sıra boyunca yapacağız. Birinci sıramızı yaptık. Bu ikinci sıramız. İki. Üç. 4
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve son kez 12. 12 sıra yaptım. Bakın kolumuz birazcık daha uzun oldu. Şimdi tekrar şişimi olduğu yere alıyorum. Ve bu ilmekler örüldüğü için, örülen ilmekler sağ taraftaki şişimde olduğu için bunları da sağ tarafıma alıyorum. 2, 3. Evet. Kolumuzu öne doğru itiyorum ve 6 adet düzümü yapıyorum. İki kolun arasındaki 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet ya bak kolumuz birazcık daha uzun oldu arkadaşlar diğerine göre. Kolumuzu biraz daha uzun yapıyoruz. Şimdi bu 3 ilmeğimize de aynı kolumuzda olduğu gibi 12 sıra boyunca öreceğiz. Daha sonra arka taraftan da ortadaki 12 ilmeği ters olarak öreceğiz. O şekilde devam edeceğiz. Şimdi bunu da yapalım beraber. Evet. 1, 2 ve 3. 3 adet ilmeğimi ördüm. Evet. Tekrar başa geldim. Bir sıra örmüş oldum. Tekrar ikinci sıramı yapıyorum. 2, 3, 2 yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11 ve son kez 12. Evet. 12 sıra boyunca örmüş oldum. Kollarımızı tamamladık. Şişimi yine aynı yere alıyorum. Ve bunlar örülmüş olduğu için sağdaki şişime alıyorum. Evet. Ve kollarımızı da tamamlamış olduk. Kalan ilmekleri de haroşa olarak örerek tamamlıyorum. Şimdi arka yüzümüzde de ortadaki 12 adet ilmeğimizi ters olarak örelim. Selanikimizi yapalım. Ondan sonra bir burgu işlemimiz var yine. Onu da yaparak tamamlayalım. Evet, bakın kollarımızı da tamamlamış olduk şu şekilde. Şimdi bir burgu işlemi daha yapacağız. Bunun için yine ilmeklerimin olduğu, yani ayıcık modelimin olduğu yere kadar yine örüyorum. Evet, geldim. Şimdi arkadaşlar yine kaçmaması için şu 3 tane ilmeği tığımla alıyorum. Evet, bunu arka tarafta tutuyorum. Diğer 3 ilmeği aldım. 1 2 ve 3. Bu ilk aldığım 3 ilmeği arka taraftan şişime takıyorum. 2 3. Bunu da ön taraftan yine bacaklarımızı yaptığımız gibi aynı yöntemle takıyorum. Bunu da örüyorum. 6 ilmeğimi 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar saç örgüsü yapacağım. Bunun için şimdi şu 6 adet ilmeğimi bıraktım. Şunu tutayım, kaçıyor. Evet. Bunları arka taraftan alacağım bu sefer. Buradaki ilmekleri ön taraftan alacağım. 1 2 ve 3. Bunları aldım. Bunları da arka taraftan şişime takıyorum. 1 2 ve 3 taktım. Şimdi tekrar bu 6 adet ilmeğime örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Kalan ilmekleri de 8 ilmeğim kalıyor. Onları da haroşa olarak örerek tamamlıyorum. Evet. Sıramı tamamladım. Bakın bacağımızda yaptığımız işlemin aynısını üst tarafta da yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar bir müddet daha bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Ondan sonra kafa kısmımızı yapacağız ve kulaklarımızı yapacağız. Şimdi bir müddet yine ortadaki ilmeklerimizi düz olarak örmeye devam edelim. Ben ne kadar ördüğümü size belirteceğim. Ondan sonra kafa kısmımızı yapmak üzere tekrar geliyorum. Evet, ben 8 sıra boyunca kafa kısmımı da ördüm. Şimdi önce kapama kısmını yapacağız, sonra kulaklarını yapacağız. Şimdi tam ters, yani kollarda ve bacakta yaptığımızın tam ters işlemini yapacağız. Şimdi önce yine bir bakayım, 1 2 3 4 5 6 7 8 bir sıra kalmış son 3. iliğime. Şimdi yine örerek ayıcık modelimin olduğu yere kadar gidiyorum.
Evet, oraya kadar geldim. Şimdi yine 6 ilmek bırakıyorum. 6 ilmeğimi bıraktım. Normalde bu 3 ilmeği arka taraftan alıyorduk. Bu sefer tam tersini yapacağım. Buradaki 3 ilmeği arka taraftan alacağım. Buradaki 3 ilmeği ise ön taraftan alacağım. Evet, 1, 2 ve 3. Yani kollarda ve bacakta yaptığımızın tam ters işlemini yapıyoruz. Bunları da tekrar buraya taktım ve bu 6 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi yine son kısma geldim. Buradaki 6 ilmeği de bırakıyorum. Burada bu sefer buradaki 3 ilmeği arka taraftan, bu taraftaki 3 ilmeği de ön taraftan tutuyorum ve şu şekilde ön tarafa alıyorum. 6 ilmeğimi de yine örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi sıra sonuna kadar bu 8 ilmeğimi de haroşa olarak yapıyorum. Evet, bakın kafa kısmımız kapandı. Şimdi arka yüzümüzde 8 tane ilmeğimizi yine haroşa olarak yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 3 ilmeğimi ters yapıyorum. 1, 2 ve 3. 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kalan 3 ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Yine 5 adet haroşamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 selanikimi yapıyorum. Ve 6 adet haroşamı da örerek tamamlıyorum. Evet. Şimdi tekrar ön yüzüme geçiyorum. Bakın kafa kısmım kapandı. Şimdi buraya birer tane kulak yapacağız. Bu bıraktığımız yaptığımız üçer tane tersimizi arka yüzde yaptığımız 3 adet ters ön yüzümüzde düz örgü olarak kaldığı için şimdi oraya kadar giderek onları da kulak olarak yine çorap şişimizle yapacağız. Evet, bu 3 ilmeğimin olduğu yere kadar geldim. Yine çorap şişimi alıyorum. Kulak kısmımızı biraz kısa yapacağız. Çok uzun yapmayacağız. Bir, 2 ve 3 adet ördüm. Diğer çorap şişimi alıyorum. Birinci sıramı örmüştüm. Şimdi ikinci sıramı örüyorum. 2, 3, 4
4, 5, 6. Bakın kulak şu şekilde 6. Bir tane daha yapalım. 7 sıradan 6 ve bu da 7. sıramız. 7 sıramı yaptım. Şimdi tekrar şişimi olduğu yere getiriyorum. Bu ilmeklerimi sağ şişime alıyorum. 1, 2 ve 3 aldım. Öne doğru ittim. Şimdi ortadaki 6 adet ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın kulağımız da bu şekilde oldu. Bu şimdi sıradaki 6 ilmeğimizi ördük. Diğer 3 ilmeğimizi de yine çorap şişime aldım. 7 sıra boyunca öreceğim. 1, 2 ve 3 ördüm. Birinci sıramı yaptım. 1, 2, 3. İkinci sıram. Üçüncü sıram. Dördüncü sıram. Beş. Altı. Son sıramı yapıyorum. Ve 7. 7 sıramı yaptım. Yine şişimi yerlerine getiriyorum. Ve bu ördüğüm 7 sıra ilmeğimi yine sağ şişime alıyorum. 2, 3. Öne doğru itiyorum modelimi. Ve kalan ilmekleri de haroşa olarak örüyorum. Evet. Arka yüzümüze geçtiğimizde baştaki Selanik hariç bütün ilmekleri artık haroşa olarak örüyorum. Artık bütün ilmekleri haroşa olarak yapılacak. Koltuk altı kesimine kadar orada tekrar bir Selanik hat çıkartacağız koltuk altında. Ve koltuk altı kesimimizi yapacağız. Selanik'imizi yapıyorum.
Bu Selanik dediğim gibi önüm bitene kadar omuza kadar devam edecek. İliğimizi açmayı unuttum arkadaşlar. Bir sıra önce açmamız gerekiyordu. Şimdi açayım. Bakın şu an ayıcığımızı tamamlamış oldum. Kulakları var, elleri ve ayakları. Şimdi iliğimizi de açalım arkadaşlar. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şu an 20 diş haroşo örmüşüz modelimizle beraber. 30 diş haroşo olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. 30 diş haroşo olana kadar, yani 2 düz 2 ters lastikten itibaren sayıyoruz. 30 diş haroşo olunca koltuk altı kesimine başlayacağız. Ben bir sıra önce iliğimi açmam gerekiyordu. Unuttuğum için iliğimi şimdi açacağım. Ve son iliğimle iki iliğimin arası 8 sıra olacak. Siz unutmadıysanız zaten açmışsınızdır. Bu ayıcığımıza şu kısmı bir fiyonk ve 2 tane göz çalışması yapacağız. Şimdi ben de 30 diş haroşo olana kadar öreyim. Ondan sonra koltuk altı kesimiyle tekrar burada olacağım. Evet, ben 30 diş haroşo olana kadar ördüm. Şimdi sonda bir Selanik hattı oluşturacağız. Koltuk altı kesimine başlamak için. Şimdi koltuk altına kadar gidiyorum. Sonda 6 ilmek kalana kadar öreceğim. Buradaki Selanik hattımı devam ettiriyorum. Şimdi sonda 6 ilmek kalana kadar devam ediyorum örmeye. Evet. Sonda 6 tane ilmeğimiz var. 6 tane ilmek kalana kadar ördüm. Ben bir tanesini geri alıyorum. Şimdi önde 6 adet patımız var. Sonda da 6 adet patımız olacak. İlmek 6 tane 7. ilmeğime, yine başta da 7. ilmeğimizi örüyorduk. Sondan 7. ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi arka yüzümüzde 7 adet 6 adet ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. 7. ilmeğimi yine başta ilmeğe değil dibine batarak Selanik olarak yapıyorum. Ve baştaki Selanik'imi de yapmak üzere ilerliyorum. Evet, buradaki Selanik'imi de yapıyorum. 6 adet haroşomu da yaparak tamamladım. Şimdi hem yakadan hem koltuk altından kesimlere başlayacağız. Bunun için yine 6 adet patımı örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 7. ilmeğimi Selanik olarak yapıyorum. 8. ve 9. ilmeğimi de ters örgü örer gibi kesim yapıyorum. Sıra sonunda 9 tane ilmek kalana kadar örüyorum.
7, 8, 9, bir tane daha ördüm. 3, 6 ve 9. Tekrar ipimin yönünü değiştirdim. Ters örgü örer gibi kesim yapıyorum. 7. ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve kalan ilmeklerimi de haroşa olarak örerek tamamlıyorum. Arkadaşlar koltuk altından bir kesim yapacağız. Yakadan da bir kesim yapacağız. Şimdi koltuk altından bir tane kesimimizi yaptık. Bir tane de yakadan yaptık. Koltuk altında toplam 5 tane kesim olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Burada da bir müddet kesimlere devam edeceğiz. Şimdi koltuk altından 5 tane kesim olana kadar devam edelim. Yakadan da aynı şekilde devam edelim. Ne kadar kesim yaptığımı göstermek üzere ben de kesimlerimi yapıp tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben önümü bu şekilde tamamladım. Koltuk altındaki Selanik'ten itibaren 24 diş haroşa ördüm ve şişimde şu an sayalım isterseniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ve 17. İki Selanik'in arasında 3 tane ilmek kalana kadar yakadan kesim yaptım. Koltuk altından da 5 tane yaptım. Şu an şişimde 17 tane ilmeğim var. Bir önümü bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi diğer önüm için yine şişime 32 tane ilmek attım. Bakın bu şekilde ve 10 sıra boyunca 2 düz 2 ters lastik olarak ördüm. Ve şimdi tekrar model kurulumunu yapacağız. Tam ters olarak. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için bu kadar detay veriyorum. Yoksa şu an örgüyü bilen arkadaşlarım diğer tarafı yapmaya başlamışlardır. Yine haroşa olarak öreceğim diğer tarafta olduğu gibi. Şimdi Selanik'in başlangıcını sizlere göstereyim. Sıra sonunda 7 tane ilmek kalana kadar örüyorum. İki tarafta da ayıcık modelimiz olacak. Hem sağda hem solda. Eğer tek taraflı kullanmak isterseniz bilirsiniz ki bir baykuş modeli vardı. Çok moda olmuştu bir zamanlar. Hala da seven müşterilerim mevcut. Onda arkadaşlar bilirsiniz bir tarafında baykuş vardır, bir tarafında yoktur. Bunu da isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Yani baykuşu sadece önün bir tarafına koyup diğer tarafı baykuşsuz yani ayıcıksız olarak yapabilirsiniz. Ama benim modelimde her iki tarafında da ayıcık modeli var. Yani hem sağında hem solunda ayıcık modeli yapacağım. Ama dediğim gibi baykuş modelinde olduğu gibi bir tarafında ayıcık yapıp bir tarafında yapmazsanız da olur tabii ki. 3, 6, 7. 7 adet ilmeğim kaldı. Sondan 7. ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu benim Selanik'im için olacak ilmeğim. Erkek bebekler için örüyorsanız iliğinizi bu tarafta şimdi açmanız gerekiyor. Ona göre yaparsanız erkek bebeklerimiz içinse iliklerimiz bu taraftan açılacak. Şimdi burayı ördüm. Şimdi Selanik'in yapımını tekrar göstereyim. Sonra kısaca ne yapacağımızı anlatayım. Ve beraber örerek tamamlayalım. 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek ön patımı ördüm. Önden ters olarak ördüğüm ilmeği arka taraftan düz olarak örerek ama ilmeği değil dibinde batarak bakın şuraya batarak ördüm ve Selanik hattımı yapmış oldum. Kalan ilmeklerimi ise haroşa olarak yapacağım. Bu sondan 7. ilmeğimizi artık sürekli diğer tarafta diğer önümüzde olduğu gibi Selanik olarak omuzumuzun bitimine kadar öreceğiz arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sonra kısaca ne yapacağımızı anlatayım arkadaşlar. Model kurulumumuzu yapalım yine. Evet. Sıra sonuna kadar geldim. Bir diş haroşamı yapmış oldum ve Selanik hattımı da
tamamlamış oldum. Arkadaşlar Selanik'i dediğim gibi devam ettiriyoruz. Diğer tarafta olduğu gibi 4 diş haroşomuzu öreceğiz. 4 diş haroşomuzu ördükten sonra modelimizin kurulumunu yapacağız. Model kurulumumuzu tam ters olarak kuruyoruz. Arkadaşlar başta 8 tane ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. 12 tanemizi düz olarak öreceğiz. 5 tanemizi haroşa olarak öreceğiz. 1 tane Selanik, 6 tane haroşa olarak 4 diş haroşadan sonra model kurulumumuzu tam ters olarak yapacağız. Yani şu şekilde göstereyim. Buradaki 5 adet haroşomuz bizim bu tarafta olacak. Ayıcığımızı ortada 12 ilmeğimiz düz olarak yapacağız. Sonda da 8 tane haroşomuzu öreceğiz. Bu tarafta da biliyorsunuz ki 6 haroşo, 1 ters, 5 haroşo, 12 düz, 8 tane haroşo olarak yapmıştık. Tam ters olarak kurarak ayıcığımızın kurulumunu aynı şekilde diğer tarafta olduğu gibi bu tarafta da yapacağız. Dediğim gibi baykuş modeli gibi bir yelek yapmak isterseniz arkadaşlar o baykuş modelinde genelde bir taraf beyaz, diğer taraf farklı bir renk olarak yapılıyor. Beyazın yapıldığı tarafta, yani beyazın yapıldığı, örüldüğü önümüz ayıcık ya da işte baykuş modelli olarak yapılıyor. Diğer taraf sade olarak yapılıyor. Eğer o şekilde yapmak isterseniz ayıcığımızı sağ tarafa yapmanız, yani bu önümüze yerleştirmeniz gerekiyor. Bu önümüze yaptıktan sonra diğer tarafı ise ayıcıksız dümdüz gri ya da bordo ya da pembe ya da mavi olarak tek renk olarak ayıcıksız olarak çalışarak o şekilde yeleğimizde tamamlayabilirsiniz. Ben dediğim gibi iki tarafta da ayıcık modeli yapacağım ben. Ayıcık modelimizi tekrar videomuzun ayıcık kısmına bakarak tekrar yapabilirsiniz. Ben de şimdi arkadaşlar bu tarafın ayıcık modelini de kurayım. Ondan sonra koltuk altı kesimi ve koltuk altındaki haroşo başlangıcı, koltuk altındaki Selanik başlangıcıyla tekrar burada olacağım. Ben de örüp geliyorum. Evet, ben ayıcığımı yaptım ve lastiğimden itibaren 30 diş haroşo ördüm. Şimdi koltuk altımız için Selanik hattı oluşturacağız ve kesimlere başlayacağız. Şimdi 1 2 3 4 5 ve 6 adet örüyorum. Haroşa olarak bir tane tersimi örüyorum ve sıra sonuna kadar örerek devam ediyorum. Bu sırayı tamamlayalım. Arka yüzümüzde başlangıç içinde Selanik hattını oluşturacağız. Ondan sonra da kesimlere başlayacağız. İlk kesimi göstereceğim. Ondan sonra zaten arkadaşlar diğer tarafta aynı kesimi yaptığımız için örmeyi devam ettirmeyeceğim. Çünkü aynı şeyi sürekli anlatınca biraz sıkıcı oluyor video. Evet. Baştaki 7. ilmeğimden de yaptım. Tersimi yaptıktan sonra 6 adet haroşomu da yaparak tamamladım. Şimdi arka yüzümüze geçince arka yüzümüzde yine 6 adet haroşomu yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. 7. ilmeğimi Selanik olarak yapıyorum ve sonda 7 ilmek kalana kadar ortadaki ilmeklerimi haroşa olarak yapıyorum. Bu detayı arkadaşlar örgü bilmeyen arkadaşlar için veriyorum. Dediğim gibi zaten diğer tarafı yapan ve örgüyü bilen arkadaşlar bu tarafın anlatımına bakmadan zaten modeli yaparak tamamlayacaklardır. Evet, baştaki 7. ilmeğime geldim. İlmeğe değil dibine batarak Selanik'imi yapıyorum. Kalan 6 tane ilmeğimi de haroşa olarak yaparak tamamlıyorum. Ön yüzümüze geçtiğimizde şimdi kesimlerimize başlayacağız. Yine 6 tane haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6.
7. ilmeğimi ters olarak örüyorum. 8. ve 9. ilmeğimi koltuk altımın ilk kesimi olarak yapıyorum. İlk kesimimizi yaptık. 4 tane daha bu koltuk altından kesim yapacağız. 5'e tamamlayacağız arkadaşlar. İpimin yönünü değiştirdim. Başta 9 ilmek kalana kadar yine ortadaki ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Yakadan da kesimlere başlayacağız aynı sırada. Koltuk altından toplam 5 adet, yakadan ise şişimizde 17 ilmek kalana kadar kesimlerimize devam edeceğiz. Ortada 2 Selanik'in arasında 3 tane ilmeğimiz kalacak. Evet, 9 tane ilmeğim kaldı. Yine ipimin yönünü değiştirdim. Ters örgü olarak kesimimi yaptım ve 7. Selanik ilmeğimi de ters olarak ördüm. İpimin yönünü değiştirerek 6 tane haroşomu örüyorum. Kesimler bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben de şişimde 17 tane ilmek kalana kadar kesim yapayım. Koltuk altından toplam 5 tane olacak. Yakadan ise 2 Selanik'in arasında 3 tane ilmek kalana kadar kesimlerimize devam edeceğiz. İlk Selanik'imizden itibaren de 24 diş haroşa olana kadar bu tarafımızda örerek arka tarafımıza başlayacağız. Ben de şimdi arkadaşlar bu önümü de tamamlayıp geliyorum. Evet, ben iki önümü de bu şekilde tamamladım. Aynı şekilde 2 tane ayıcımı yaptım. Arka tarafımız için şişimize 58 tane ilmek atıyoruz. Arkadaşlar 58 tane ilmeğimizi önce 10 sıra 2 düz 2 ters lastik yapıyoruz. Lastikten itibaren de 30 diş haroşa örerek tamamlıyoruz. Şimdi buradan itibaren önce koltuk altı için Selanik başlangıcımızı yapacağız. Ondan sonra da kesimlerimize başlayacağız. 1 2 3 4 5 ve 6 adet ilmeğimi örüyorum. Bir tane tersimi yapıyorum. Sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar örüyorum. Önce Selanik başlangıcımızı yapacağım. Önlerde yaptığım gibi. Ondan sonraki sırada kesimlerime başlayacağım. Yani böylelikle 31 sıra, 31 diş haroşo örmüş olacağız. Önlerde yaptığımız gibi. Evet, sonda 7 ilmek kalana kadar haroşa olarak ördüm. Sondan 7. ilmeğimi ters olarak ördüm. Kalan 6 tane ilmeğimi de haroşa olarak örerek sıramı tamamladım. Arka yüzümüze geçtiğimizde Selaniklerimizi yapacağız. 6 adet ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 adet ilmeğimi ördüm. 7. ilmeğimi dibine batarak Selanik yaptım. Sonda 7 ilmek kalana kadar örüyorum. Evet, sonda da 7 ilmek kalana kadar haroşa olarak ördüm. 7. ilmeğimi, sondan 7. ilmeğimi dibine batarak Selanik olarak aldım. Bu şekilde sondaki 6 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum ve Selaniklerime başlatmış oldum. Şimdi kesimlerimize başlayacağız. İlk kesimleri göstereceğim. Ondan sonra ne yapacağımızı anlatacağım ve örmeye devam edeceğiz. Yine 6 adet haroşamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 7. ilmeğimi ters olarak örüyorum. 8. ve 9. ilmeğimi de ters örgü olarak kesim yapıyorum. Ve sıra sonunda 9 ilmek kalana kadar yine örüyorum. Ve sıra sonunda da aynı ön yüzümden kesim yapacağım. Arkadaşlar bu şekilde sağ tarafımızdan 5 ilmek, sol tarafımızdan 5 ilmek kesinti yapacağız. Şişimizde 58 tane ilmek vardı. 48 tane ilmeğe düşmüş olacak. 48 tane ilmeğimizi de koltuk altındaki Selanik'ten itibaren 23 diş haroşa olana kadar öreceğiz. 24. dişi, daha doğrusu 23. dişin ters yüzünü örerken ense kesimi yapacağız.
Ben her zaman arkayı önlerden bir sıra eksik yapıyorum. Arka öne dönmemesi için. Bunun için 23. diş haroşomuzu arka yüzünde ense için kesimlerimi yapacağım. Bakalım 3, 6, 7, 8, 9 bir tane kalmış. 9. Yine ipimi öne aldım. Ters örgü olarak kesim yaptım. 9. ve 8. ilmeğimi, 7. ilmeğimi de ters olarak ördüm ve sağ taraftan bir adet, sol taraftan bir adet kesimimizi yapmış olduk. Arka yüzümüzde yine selaniklerimizi yapıyoruz. Kalan ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Ön yüzümüzde her zaman başta ve sonda kesimlerimizi yapacağız. Şu an birer tane yaptık. Şişimizde şu an 56 ilmeğimiz var. Şişimizde 48 ilmek kalana kadar 5 sağdan 5 soldan olacak şekilde kesimlerimizi yapalım. Daha sonra da Selanik hattından itibaren de 23 diş haroşo olana kadar örelim. 23. dişimizi de ters yüzünü örerken kesimlerimizi yapacağız. Şimdi ben de arkadaşlar arkamı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben omuzlarını birleştirdim. Yan dikişlerini yaptım. Süslemelerimin de bir tarafını yaptım. Diğer tarafının gözlerini beraber şimdi birlikte yapacağız. Bu şekilde birer tane fiyonk diktim. Tam ayıcığımın ellerinin olduğu yere. Bir de rokoko işlemiyle gül oluyor bu. Rokoko gül. O şekilde göz çalışması yaptım. Bunun için normal siyah yünümü katını açarak tek kata indirerek şu şekilde iki kat olarak iğneme taktım ve düğümledim. Şimdi arkadaşlar gözümü yapacağım yere şu şekilde bir giriş yapıyorum. Katım çıkmaması için hemen aynı yerden birazcık yan tarafından tekrar gireceğim ve dip tarafta birbirinin içinden geçireceğim. Şu katım, yani düğüm yelekten çıkmaması için şu şekilde. Şu an çıkmayacak. Aynı yerden şöyle göz kararı arkadaşlar. Göz kararı bir yerden şu şekilde iğnemi çıkardım. Şu şekilde biraz alt taraftan girerek yan tarafından çıktım. Ve sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane sardım. Ve iğnemi biraz iğnem kalın olduğu için zor çıkıyor ama çıktı. Biraz şu şekilde elimizle düzelterek yaptım ve hemen alt tarafından bir yerden geri girdim. Tamamen göz kararı yapıyorum şu an. Evet, şu an gözümün bir tanesini yapmış oldum. Hemen yan tarafından bir daha giriyorum. Şu şekilde girdim ve hemen yan tarafından tekrar çıktım ve yine 8 kere diğer tarafı kaç tane doladıysak burayı da o kadar doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 kere doladım ve iğnemin düzgün bir şekilde çıkartarak toparladım ve biraz şöyle alt tarafından batarak tekrar çıktım. Evet, şu an 2 tane göz çalışmamızı yapmış olduk. Bu şekilde çalışma yerine amigurumiler için kullanılan gözlerden de dikebilirsiniz. Ya da siyah ince düğmeniz varsa küçük boylarından ondan da dikebilirsiniz. Ben iğne ile yapmayı tercih ettim ve biraz şu şekilde yürüterek ipimi keseceğim. Gözlerimiz de tamamlanmış oldu arkadaşlar. Ben şu şekilde düğmeler tercih ettim. Onları da yerine dikeyim. Fiyonkları ben kendim yaptım ama tuhafiyecilerde hazır fiyonklar satılıyor. Onlardan alarak istediğiniz renk alarak dikebilirsiniz.
Evet, düğmelerimi de diktim. Yani düğmelerimi de dikerek yerlerine koydum ve yeleğim tamamlanmış oldu. Ve evet arkadaşlar, ayıcıklı yeleğim şu an hazır. Bir yaşa uygun büyüklükte bir yelek oldu. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Sadece öndeki ayıcık modelinin ilmek sayısını 12 ilmek olarak sabit tutarak istediğiniz ilmek sayısıyla yeleğimi büyütebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Süslemelerimizi de yaptıktan sonra yeleğimiz tamamlanmış oldu. Modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun diye yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarda, yeni modellerde görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Hayırlı günler diliyorum.